Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber televizyon izleme deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Bu iki ürün burada bize eşlik edecek. Bunlardan bir tanesi Philips Hue Play ailesinin bir ürünü olan HDMI SyncBox 8K. Diğer ise Philips Hue'nun gene Play ailesine ait olan Gradient Lightstrip ürünü. Bu televizyonumuzun arkasına takacağımız led şerit. Bu da aslında bu şeridin o anda televizyonun ekranındaki içeriğe göre, renklere göre bu ledlerin renk değiştirmesini sağlayacak olan kutu diyebiliriz. Bu iki ürün daha önceden aslında piyasada uzun süredir vardı farklı revizyonlarıyla. Gradient Lightstrip uzun süre aslında piyasada zaten bu ismiyle geçen bir üründü. 55 inç, 65 inç ve 75 inç televizyonlar için farklı farklı revizyonları var. Ben şu an kendi evimdeki televizyonum 55 inç olduğu için 55 inçlik sürümünü aldım. Ama dediğim gibi 65 ve 75 inç için olan da versiyonları var. Asıl aslında burada ürünün yani buradaki setup'ın ana show artisti diyelim HDMI SyncBox 8K. Neden diyecek olursanız bu çünkü daha önceden aslında 6-7 sene önce piyasaya çıkmış bir ürün. 8K olmayan sürümü diyelim. Ve o zamanlar HDMI 2.0B standardını destekliyordu maksimum çıktığı gün itibariyle ve o an piyasada olan televizyonlarla zaten uyumluydu. Ama zaman içerisinde HDMI 2.1 standardının televizyonlara gelmesiyle ve bunu destekleyen cihazların da yani Apple TV 4K olur, herhangi bir Android Box olur, PlayStation 5'iniz olur, Xbox Series X'iniz olur. Bunlarla beraber bu cihazın eski versiyonunu kullanmaya çalıştığınızda bütün tuşlara bastığınızda yani hem 4K hem 60 Hz hatta yeri geldiğinde 120 Hz çünkü konsollar bununla destekliyor. Dolby Vision olsun, Dolby Atmos da üzerinden geçsin, HDR10 Plus da desteklesin dediğinizde o cihaz yetersiz kalıyordu artık. İşte aslında 8K versiyonu tam anlamıyla bize burada destek olacak. Televizyonunuzda 120 Hz'i kullanmayacağım ben çok da ne işime yarayacak deseniz dahi 4K 60 Hz'i Dolby Vision'la beraber kullanmak istediğinizde eğer bu ürünün eski versiyonunu kullanıyorsanız muhtemelen problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Dolayısıyla kesinlikle hem geleceğe yatırım olması açısından eğer şu an sıfır bir yatırım yapacaksanız ve Philips Hue ailesine ben bir giriş yapacağım veya halihazırda Philips Hue ürünleri kullanıyorum ama televizyonumdaki içeriğe göre arkasına takacağım ledlerin de renk değişmesini istiyorum ve film izleme deneyimimi veya oyun oynama deneyimimi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum diyorsanız şu anki yatırım yapmamız gereken ürün Philips Hue'nun 8K yani HDMI SyncBox'unun 8K versiyonu. Eğer halihazırda HDMI SyncBox'unuz varsa belki bir süre daha bundan devam edebilirsiniz. Bunda bir behis olacağını zannetmiyorum ama sonuç itibariyle bu dediğim teknolojiyi bir arada kullanmanız o üründe mümkün değil. Bir tanesinden feragat etmek durumunda kalacaksınız. Hele hele işin içerisine Dolby Atmos gibi ses kodeklerini de eklediğinizde bu sefer eARC desteği gereken bir ürün gerekiyor ve eARC desteği sadece şu an yine bu 8K sürümünde var. Yani benim eARC destekleyen bir ses sistemim var, bir soundbar'ım var veya eARC destekleyen bir cihazım var ve sesi bunun üzerinden geçirip yine eARC formatından çıkan Dolby Atmos veya işte DTS-X gibi formatlarda çıktı almak istiyorum dediğinizde yine sadece bu ürün ihtiyaçlarınızı görüyor. Ürünün kutunun içeriğinden çıkaralım ve beraber inceleyelim. Sonrasında montajını yapacağım. O sırada size zaten hem teknik detaylardan bahsedeceğim hem de bir yandan montaj yaptıktan sonra beraber oyun veya film içeriklerini televizyonda açıp beraber bu aslında tecrübeyi size yansıtmaya çalışacağım diyorum. Ve şimdi gelin beraber ürünleri kutularından çıkaralım. Öncelikle HDMI SyncBox 8K'dan başlayalım isterseniz. Kutusunu açalım sizlerle beraber. Evet, kutuyu açtığımızda içinden öncelikle HDMI SyncBox'un kendisi bizi karşılıyor direkt. Şu şekilde korumasından ayıralım. Bu arada bu ürünle ilgili şöyle bir detayı da belirtmek istiyorum. Bu ürün şu an Türkiye'de resmi olarak piyasada satılmıyor. Henüz en azından satılmıyor. Yurt dışında geçen yılın sonlarına doğru resmi olarak çıktı. Muhtemelen bu Türkiye'ye bir şekilde gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk sürümü geldi zaten. Bu sürümü de gelecektir. Ben ürünü kendi imkanlarımla yurt dışına gitmiş bir arkadaşımdan satın almasını rica ettim. O şekilde elde ettim ürünü. Devam edelim. Ürünü Almanya'dan temin ettiğim için zaten içinden Türkiye uyumlu adaptörü de çıkıyor. Ve burada muhtemelen HDMI kablosu çıkıyor dışından bir tane. O vardır. Evet, aynen. 8K 60 Hz destekleyen çok da uzun olmayan bir kablo çıkıyor. Bu biraz enteresan bir durum olmuş. Böyle bir ürün içerisinden bu kadar da hani az da para verilmeyen bir üründen bu kadar kısa bir kablo çıkması bence çok hoş olmamış. Biz de HDMI SyncBox'umuza gelelim. HDMI SyncBox şu anda görmekte olduğunuz üzere
Üzerinde 4 tane portu var. Bir tane de aslında televizyonla iletişim kuracağı ana portu var. Yani şöyle olacak. Siz artık bundan sonra ışıkları senkronize etmek istediğiniz, yani televizyonunuzun arkasına takacağınız LED ışıklarıyla senkronize etmek istediğiniz içeriği hangi cihaz verecekse, yani bunu PlayStation'ınız mı verecek, Xbox'ınız mı verecek, Apple TV'niz mi verecek veya Google TV'li bir Android box'ınız var, o mu verecek? Onları buraya takacaksınız. Bu 4 porttan herhangi bir tanesine. Bunu da televizyona vereceksiniz çıkış olarak. Bu USB portu yanlış hatırlamıyor isem CEC desteği olmayan, yani HDMI CEC standardını desteklemeyen bir ekrana takıyorsanız, bu da aslında bunu açtığınız zaman televizyonun da açılmasını sağlayan ya da televizyonu kapattığınızda bu cihazın da kapanmasını, yani sinyali, kapanma sinyalini bağlı cihazlara göndermesini sağlayan ekstra bir USB portu. Şu an piyasada alacağınız ürünlerin hepsi, yani televizyonların hepsi en azından CEC standardını zaten destekliyor. Desteklememe gibi bir ihtimali yok. Sadece bu muhtemelen monitörlere belki bağladığınız zaman, yani televizyon olmayan ama işte 32 inç, 27 inç bir monitörünüz var. Siz içeriği orada tüketmek istiyorsunuz ve LED ışıkları da oraya taktınız. Belki o zaman bu USB port işinize yarayabilir. Onun dışında zaten buradaki porttan işinizi halledeceksiniz. Burada power kablosunu takacağımız yer ve reset butonu var. Ürünün aslında kabaca görünümü bu şekilde. Şöyle her taraftan göstereyim size. Ön tarafı da bu şekilde ürünün. Gradient Light Strip'e geçelim. Bu da televizyonumuzun arkasına takacağımız LED şeridi diyelim. Size ufaktan da bir bilgi vereyim. Halihazırda Philips Hue Play ışıklarınız varsa bütün bu setup'ı onlarla da senkronize hale getirebiliyorsunuz. Tabii ki burada bir ön şart da ortaya çıkmış oluyor. Eğer sizin halihazırda Philips Hue sistemine, ekosistemine bir yatırım yapmadıysanız, dolayısıyla halihazırda bir cihazınız, özellikle bridge'iniz yoksa öncelikle bridge almanız gerekiyor. Bu yatırım bilgisi olarak ya da yatırım eklentisi olarak bunu da yanına eklemeniz gerekecek. Evet, şu an burada ışığın kendisini görüyoruz. Bakın şöyle şu şekilde göstereyim. Bunu çıkarmayacağım. Zaten televizyona takarken göreceksiniz o kısmı çekerken. LED ışığın kendisi bu. Burada herhangi bir şey yok. Boş. Burada tahminimce adaptörleri ve kabloları olacaktır. Şöyle yapalım. Evet, burada adaptörü çıkıyor. Burada ne var bakalım. Burada da en önemli kısımlardan bir tanesi LED ışıkları televizyonun arkasına yapıştırmamızı sağlayacak olan yapışkan kısımlar. Bunlar LED ışıkları televizyonun arkasına tutacak. Benim LG C2 55 inç bir televizyonum var. Onun arkasına takacağım bunları. O kısmı da elimden geldiğince kameraya yansıtmaya çalışacağım. Kutu içeriği bu şekilde. Şimdi gelin hep beraber televizyona takma aşamasına geçelim. Evet, şimdi setup'ımı sizlerle paylaşayım kısaca. Montajdan önce. Soundbar'ım var bir tane LG'nin. Halihazırda böyle üçlü bir adaptörüm var Philips Hue için. Bir tanesini şu an bu ambient light dediğimiz ışık kullanıyor. Bunu televizyonun altına ışık vermesi için, alt tarafına ışık yansıtması için kullanacağız. Gradient light stripleri de aslında şöyle başlayıp şöyle dolanıp bu şekilde televizyonun arkasına takacağız. Evet arkadaşlar, Gradient Light Strip ve HDMI Sync Box'un montajı bitti. Şimdi uygulamaya, tanıtmaya sıra geldi. Cep telefonumuzdan uygulamamızı açıyoruz. Cihazlar kısmından artı butonuna basıyoruz. Hangi odaya ekleyeceğimizi seçiyoruz. Sonrasında QR kodu taramamızı istiyor. Gradient Light Strip'in adaptörünün girişinde, aslında adaptöre bağlamadan önceki kutusunun üzerinde bir QR kodu var. Bu QR kodunu taratıyoruz. Devam ediyoruz. Işığı fişe bağlamıştık zaten, tanıdı. Devam ediyoruz. Işığa bir isim vermemizi isteyecek. İsim veriyoruz, devam ediyoruz. Ve sonrasında da bu cihazları bir eğlence alanına eklememizi isteyecek. Benim halihazırda bir eğlence alanım var. Fan Area 1 isminde. Buna ekliyorum gördüğünüz gibi. Yoksa siz de bir eğlence alanı oluşturun. Işıkların pozisyonlarını odada belirlememizi istiyor sürükle bırakla. Ben zaten ayarlamıştım şu an. Devam ediyorum. Sonrasında yine devam ediyoruz. Done dedikten sonra artık Gradient Light Strip'imiz eklenmiş oldu.
Şimdi de sırada HDMI Sync Box'u yapmamız var. Aynı şekilde uygulamadan çıkmadan yine artı butonuna basıyoruz. Hangi odaya ekleyeceğimizi seçiyoruz. QR kodu taratıyoruz. Tarattıktan sonra benim Sync Box'umu buldu zaten. Devam ediyorum Next deyip. Sonrasında da yine Next diyorum. Bekliyorum ekranda biraz daha. Sonrasında evet HDMI fişe bağlı mı? Bağlı. LED yanıyor mu? Yanıyor. Evet. Bluetooth'a izin veriyoruz. Şu an Bluetooth'la iletişime geçmeye çalışıyor. Buldu. Şimdi Wi-Fi'ye bağlıyoruz HDMI Sync Box'u. Wi-Fi'mizin şifresini giriyoruz. Bağlanmaya çalışıyor. Bağlandı. Devam ediyoruz. Üzerindeki tuşu 3 saniye basılı tutmamızı istiyor. Basılı tutuyoruz. Ve artık eşleşme bitmiş bulunmakta uygulamayla. Güncellemesi varmış HDMI Sync Box'un. Onu yapıyor şu an. Bu yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Ben burayı hızlı geçiyorum şu an. Evet bitti. Devam ediyoruz. Sonrasında HDMI Sync Box'u Philips Bridge ile eşleştiriyoruz. Eşleştirdik. Üzerindeki butona basaraktan devam ediyoruz. Girişlere bir isim vermemizi istiyor. Ben şimdilik geçiyorum bunu. Let's go diyoruz. Done diyoruz ve süreci bitiriyoruz. Hui uygulamasıyla konfigürasyonumuzu bitirdik. Şimdi siz bir yandan yukarıda muhtemelen benim televizyon setup'ımı ışıklarla beraber çalışırkenki görüntülerini göreceksiniz. Bir yandan ben size bu sırada deneyimlerimi anlatayım. Yaşadığım negatif ya da işte sorunlu kısımlardan ilk başta bahsedeyim. Soundbar'ın kanalının sürekli değişmesi. Benim soundbar'ım üzerinde kendi HDMI portları da var. İşte Bluetooth da var, Wi-Fi da var. İşte farklı farklı kanalları var yani üzerinden değiştirebileceğiniz. Her zaman eARC'ta durur. Çünkü üzerinden ses geçecek sürekli ve hep o eARC kanalına açılır. Ne yazık ki Philips HDMI Sync Box'a geçtikten sonra bu böyle olmadı. Eğer televizyonu 10 defa kapatıp açıyorsam 10'unda da 8'inde pardon kanal değişiyor. HDMI kanalı soundbar'ın eARC'tan başka bir kanala geçiyor ve ses gelmiyor. Dolayısıyla ben soundbar'ın kumandasından ilgili kanala yani eARC kanalına manuel geçmem gerekiyor. Bu muhtemelen HDMI CEC ile ilgili bir bug gibi gözüküyor. Çünkü bu sorunu ya da benzer bu tarz CEC sorunları yaşayan farklı kullanıcılar var internette. Philips Hue da senenin başında 2.5.1 sürümlü bir firmware çıkardı HDMI Sync Box için. Bu Sync Box'a çıkan güncelleme ile bazı hatta birçok HDMI CEC sorunun giderildiği söyleniyor. Ben o güncellemenin gelmesini bekliyorum. Umarım bu sorun da o zaman düzelir. Onun dışında cihazın çalışması ile ilgili ışıkların gecikmesi var mı yok mu gibi soruların cevabını rahatlıkla herhangi bir sorun yok şeklinde verebilirim aslında. En azından benim setup'ımda bütün tuşlara basmama rağmen yani PlayStation 5 Pro'da 120 Hz destekleyen 4K çözünürlükte çalışan bir oyunu oynarken bir de Dolby Vision ve Dolby Atmos aktifken herhangi bir seste veya görüntüde sıkıntı, kalitede düşme veya gecikme olmadı. Input lag'de bir artma olmadı. Işıkların senkronizasyonu düzgün bir şekilde çalıştı. Dolayısıyla yani vaat edileni yaptı aslında. Onun dışında size ekstra vereceğim bir bilgi. Yakın zamanda eğer bir LG TV'niz varsa belki HDMI Sync Box'a ihtiyacınız kalmayabilir. Çünkü Sync Box'u ortadan kaldıran yeni bir sistem getirdi aslında Philips. Eğer LG TV'niz varsa ve 2022 sonrasındaki bir modelse LG TV'lere özel bir Hue uygulaması çıkaracak. Daha sonra çıkardı aslında Philips sene başında. Yavaş yavaş bütün televizyonlara 2022'den itibaren geriye dönük şekilde gelmeye başlayacak. Henüz Türkiye'deki sorun da açılmadı bu uygulama LG'nin. Dolayısıyla bu uygulamanın yaptığı şey ne? Aslında Sync Box gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Uygulamayı kurduğunuz zaman doğrudan ışıklarınızla işte gradient light strip'inizle veya diğer Hue ampullerinizle senkron hale getirebileceksiniz. Tabii bunun kendi içinde bazı artıları eksileri var. Artılarından bir tanesi mesela aklıma gelen televizyonun kendi içerisindeki olan uygulamalarla da ışıkları senkronize edebileceksiniz. Mesela HDMI Sync Box'la sadece televizyona dışarıdan taktığınız görüntü kaynaklarından gelen ışıkları senkronize edebiliyorsunuz. Televizyonun kendi içerisindeki mesela LG'nin kendi web OS'i içerisindeki Netflix'te işte Apple TV'de veya başka uygulamalardaki görüntüleri izlerken ışıkları senkronize edemiyorsunuz. Çünkü onlar HDMI Sync Box'un üzerinden geçmiyor. Ama işte TV'nin içerisinde kurulan uygulamada bu artınız olacak mesela. Eğer şayet Türkiye'deki store'da açılırsa. Uygulama ücretli bu uygulama. Aylık ödeme yaparsanız aylık $3. Ömür boyu kalıcı lisans olarak alırsanız da $130. Ama televizyona bağımlı olarak alıyorsunuz. Yani televizyonunuza sadece eşleşiyor uygulama. Eğer televizyonunuzu değiştirirseniz bir daha uygulamayı satın almanız gerekecek. Ömür boyu lisansı alırsanız. Böyle bir hani negatif yanı var diyebilirim. Videomuzun bu şekilde sonuna geldik. YouTube'a çektiğim ilk videom. Sürçülisan ettiysek affola. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.